Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolara değineceğiz, altına değineceğiz, gümüşe değineceğiz. Bizler için önemli kritik bölgeler var. Özellikle dolar endeksinde kritik bölgeler var. Dolar endeksinin bu kritik bölge üzerinde tutunması ilerleyen günlerde dolar endeksini de hangi seviyelere getirebilir? Bu videomuz içerisinde bunları değerlendireceğiz. Kısa bir video olacak. O yüzden bu video içerisinde beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz yatırımlarınız açısından sizlere de fayda sağlayacağını düşünmekteyim sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasıyla birlikte artık Mayıs ayındaki Fed'in faiz kararına hepimiz gözlerimizi çevirmiş durumdayız. Fed tarafından yapılan açıklamalarda faiz miktarının 0,50 bas puan şeklinde artırılabileceği yönünde basına açıklamalar geliyor sevgili dostlarım. O yüzden dolar kurunda artık yavaş yavaş bizler için bazı önemli kritik bölgeler destek olabilecek mi? Bu seviyelerle birlikte dolarda özellikle 14.86 bölgesini yukarı yönlü kırabilecek miyiz? Bunu da hemen teknik analiz yöntemini kullanaraktan sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, dolar endeksiyle hemen başlayalım. Dolar endeksinde çünkü kritik kırılmalar mevcut. Bu kritik kırılmalar sonucunda dolar endeksi regresyon kanalının üst band aralığında fiyatlanmaya başladı. Haftalık bazda regresyon kanalımızın üst band aralığına baktığımız zaman özellikle 99.60 seviyesinin artık dolar TL kurunda güzel bir destek bölgesi olarak çalıştığını burada sizlerle birlikte izliyoruz. Bu dolar endeksini takip eden arkadaşlarımız özellikle takip edecekleri önemli bir seviye 99.60 bölgesinden geçen destek bölgesi olmalı sevgili dostlarım. Bu 99.60 üzerinde kalındıkça dolar endeksinde yukarı yönlü güçlenme devam edeceğinden dolayı şu bölge dolar endeksinde 170 ve onun yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte Fibonacci değerlerimizin %100'lük seviyesi olan 102.60 seviyesine doğru dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri devamını getirebilir. O yüzden dolar endeksini takip eden sevgili dostlarım, doları takip eden sevgili dostlarım, dolar endeksindeki bu güçlü hareketi sıkı bir şekilde takipte kalmalılar. 99.60 özellikle üzerinde haftalık kapanışların gelmesi dolar endeksini yukarı yönlü yüzlü seviyelere doğru taşıyacaktır. O yüzden Forex'te ve Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız da 99.60 bölgesine dikkatli bir şekilde dikkat etsinler. Çünkü buranın tekrardan içeriye dönmesi demek, yani 99.60 altında kapanışlar gelmesi demek de bu sefer dolar endeksinin aşağı yönlü şurada gördüğünüz değerin seviyesine doğru 98.30 seviyesine doğru geri çekilmesine sebebiyet verecektir. Teknik olarak baktığımız zaman verdiğimiz bu seviyelerin iyi bir şekilde takip edilmesi hayat kurtarır diyelim sevgili dostlarım ve dolarla hemen yayınımıza devam edelim. Dolar endeksini anlattıktan sonra evet burada dolar kuruna bakalım. Dolar takip eden sevgili dostlarım ve arkadaşlarım için dolar kurunda şu kısa bölge içerisinde takip ettiğimiz bir oluşum mevcut. Bu oluşum içerisinde dolar TL kuru bakın sıkışmış durumda. Oluşumu sizler de şöyle net bir şekilde burada göreceksiniz. Bu üçgen içerisindeki hareketlerinde dolar kuru devam ediyor. Şimdi dolar kurundaki sıkışma hareketi aşağıda en kısada 14.50, yukarıdaki sıkışma bant aralığı olarak da 14.63 seviyesi olarak izlenmeli. 14.63 üzerinde artık kısada bir kapanış dolar TL kurunda gelmesi halinde ise sevgili dostlarım bir anda bizler dolar TL kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler ve beklentimiz olan bu bölge içerisindeki hareketleri sizlerle birlikte görebiliriz. O yüzden dolar kurunu takip eden sevgili dostlarım buradaki üçgen içerisindeki hareketler çok önemli olacaktır. 14.50-14.63 aralığında şu an sıkışma devam ediyor. 14.63 üzerinde hareketin yukarı yönlü kopması ilk etapta 14.86-87 civarına doğru bir hareket ve onun üzerinde de 15 lira ve üstüne doğru hareketleri getirebilir. 14.50 altındaki kapanışlarda ise geri çekilme biraz daha aşağı yönlü sarkabilir. O da 14.45 ve 14.40 seviyesine doğru dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketlerin başlangıç yeri olacaktır diye düşünmekteyim. Ama şimdilik bu üçgen içerisinde hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyim. Burada ana hedef bölgemiz hala dolar kurunda 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru giden bir dolar kuru olacaktır. Evet, altın. Hemen gram altında başlayalım. Gram altında kırılımımız geldi. Takoz zaten yukarıya kırıldı. Buradaki takoz takibimizde burada bizimler için hala 910 seviyesinde bulunan seviyemizi bir miktar daha yukarı çekebiliriz. Buradaki yukarı çekeceğimiz alanda
bizler için 918 bölgesi. Evet, buradaki desteğimizi 918 TL civarına doğru yukarı yönlü sizlerle birlikte çekiyoruz. 910'da biliyorsunuz bulunuyordu bu destek bölgemiz. Şimdilik 918 civarına doğru alacağız bu destek bölgemizi. Gram altında 931 bir direnç bölgesi. Bakın şöyle 931'de bir direnç bölgemiz mevcut. 918 ve 931 aralığı bir direnç seviyemiz. Ve gene 931 yukarı yönlü hareketlerde bizler için 953, evet şuradan geçen bölge gene bizler için bir takip kanal seviyesi. Ve onun üzerinde de sevgili dostlarım 998 ve ana hedef bölgemiz 1016 TL. Evet, şuradaki 1016 TL civarına doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram altında olan arkadaşlarımız için buradaki takozun içine bir sarkma olmadığı sürece artık yukarı yönlü hareketler gram altında hareketi yukarı yönlü taşıyacaktır. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman burada bir gene al sinyali günlükte vermiş durumda. Bu da bize artık yavaş yavaş 931 direncine, oradan da 953 direnci ve sırasıyla 1016 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerin gram altında beklenmesi gerektiğini söylemekte. 918 TL altında kapanış görmedikçe sevgili dostlarım. Hemen ons altın tarafına bakalım. Ons altında da kritik öneme seviyeye bağlı olaraktan güzel kapanışlar gördük. Burada bizler için 1956 seviyesi, evet, güzel bir direnç destek olarak çalışmasına devam ediyor. 1956 üzerinde gene bizler için 1973 direnci var demiştik. Şimdi 1973 direncini takipteyiz. 1973 direnci bizler için önemli çünkü ons altında bu 1973 direnci üzerine çıktığımız vakit yeni bir yükseliş kanalı bizler için açılacak. O yüzden 1973'ü sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Çünkü 1973'ün kanalının bize yön vermesi ve burada haftalık kapanışların başlaması demek bizleri yukarıda ilk etapta 2000 dolar ve üzerine doğru taşıyacak kapanışlara getirecek ons altında. O yüzden 1973 dolar seviyesi çok önemli. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman gene ons altında yukarı yönlü sinyalin ve al sinyalinin hala devam ettiğini takipteyiz ve takip ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşte kritik önemli seviyelerimiz hangi bölgelerden geçiyor? Gümüşün ons tarafıyla hemen başlayalım. Gümüşün ons tarafında bizler için önemli seviye devam ediyor. Buradan ana hedef özellikle bölgelerimiz vardı. Bu ana hedef bölgelerine doğru kritik kapanışlar ve yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte gümüşün ons tarafında izledik. Gümüş biliyorsunuz metallerin, hep bunu söylüyoruz, haşeri çocuğu gümüş. Gümüşün yaptığı hareketler sert bir şekilde gelebildiği gibi birdenbire yukarı yönlü düşüş ve aşağı yönlü satış şeklinde de gerçekleşebiliyor. O yüzden gümüşü takip eden sevgili dostlarımızın dikkatli kalmasında ve dikkatli olmasında fayda var. Bizler için artık gümüşün onsunda 25 lira 57 kuruş çok önemli bir direnç. Neden 25 lira 57 kuruş bizler için önemli bir direnç? Çünkü arkadaşlar burası bizler için gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin sertleşebileceği bir bölge. O yüzden 25-57 bölgesi bizler için çok önemli bir bölge. Buranın üzerindeki kapanışların devamının gelmesi halinde bizler ilk etapta 26.05 bölgesi, onun üzerinde 26.57 ve onun üzerinde de 28 dolarlar civarına doğru giden sizlerle birlikte bir gümüş onsu takip ederiz. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da gümüş takip edenler için al sinyalinin devam ettiğini zaten buradan takip ediyoruz. Gümüş gram, hemen gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda önemli seviyemizin üzerinde yükseliş kanalına girmiş durumdayız. Her zaman 11.80 bizim için önemli dedik. 11.80 üzerine atışlar tekrardan bir yükseliş kanalıdır ve ilk kanal aralığı da 12.09 direncidir. 12.09 direnci bizleri sırasıyla, bakın bu sıralama çok önemli. Dikkatli bir şekilde takip edin. 12.20 üzerinde 12.98 ve bizler için ana hedef bölgemiz olan 13 lira 20 kuruş seviyesine doğru gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketleri bize getirecektir sevgili dostlarım. Gümüşü takip eden, gramını takip eden arkadaşlarımızın da bu verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var. Sterlin hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durum. Evet, sterlin Türk Lirası'nda
şurada bizim özel bir bölgemiz var. Güzel bir bölgemiz. Burayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz dedik. Şimdilik buradaki destek güzel çalışıyor. Buradaki geçen 18.80 desteğimiz. Bu önemli bir destek çünkü. Kırılmaması gereken bir destek ve şimdilik güzel çalışıyor. 18.80 desteği. 18.80 desteğin üzerindeki önemli kuvvetli bölge ve sıkışmanın devam ettiği alan ise 19.70. 18.80 aşağıda. Evet, şuradaki 18.80 aşağıda ve yukarıda da 19.70 seviyesinde bulunan iki alan içerisinde hareketler yatay bir şekilde devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarına başladı biliyorsunuz. O da FED kaynaklı olarak faiz artışlarına devam ediyor. Stokastik indikatörü henüz bir al sinyali yakmış değil. Fakat ben ilerleyen günlerde sterlindeki bu faiz artışlarının devamıyla birlikte sterlinin yukarı yönlü döneceğini ve bu 18.80 seviyesinin gerçekten kuvvetli bir destek görevi yapıp tekrardan yukarı yönlü yükselişi başlatabileceğini düşünüyorum. Çünkü 18.70 seviyesi, şuraya 18.70'e çekelim. 18.70 seviyesi sterlinde bir yükseliş kanal seviyesinin başladığı alandır. Burada da ilk etapta 19.25 direnci mevcut. Bu iki kanal arasında bir müddet hareket devam edebilir. Fakat daha sonrasında bizler 19.44 seviyesine doğru sterlinde yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz ve 19 lira 62 kuruş ana hedef seviyemize doğru sterlinde yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Gram altını yaptık, gram gümüşü yaptık. Evet, Euro Türk Lirası, hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Euro Türk Lirası'nda evet, burada bir hareketlilik söz konusu arkadaşlar ve burada da kritik kuvvetli destek bölgemiz 15 lira 60 kuruş seviyesinden geçiyor Euro Türk Lirası'nda. Evet, hem de önemli bir destek. Euro'daki arkadaşların takip etmesi gereken önemli bir destek. 15 lira 60 kuruşa çekelim biz bunu. Tuzaklara karşı da takip edeceğimiz önemli bir alan olsun. Evet, şuradaki 15 lira 60 kuruş. Bakın, burası çok önemli bir destek. Bu destek kırılmadıkça burada tekrardan hareket yukarı yönlü. İlk etapta 15.80 direnci. Burası iki kanal. Ve 15.80'in yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte de bizler tekrardan Euro bölgesinde 16 lira 21 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Euro'nun bu hareketlerde biraz geri kalmasındaki sebep, Euro bölgesi enflasyonist baskıya karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası'na karşılık biraz daha ağır hareket etmesinden kaynaklı olarak Euro biraz nazlı gidiyor sevgili dostlarım. Fakat bu enflasyonist baskıya onlar da daha fazla dayanamayacaktır diye düşünmekteyim ve Avrupa'da yakın bir zaman içerisinde faiz artışlarına başlayacaktır. Faiz artışlarına başlamasıyla birlikte de Euro tekrardan 16 lira 90 kuruş seviyesinde bulunan ana hedef seviyemize doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir diye düşünmekteyim. Sizler de bu seviyeleri takipte kalın. Şimdilik 15.60 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça herhangi bir kritik seviye veya altında bir hareket beklemek yanlış olur. Bitcoin, hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de önemli seviyeler var, önemli alt seviyelerimiz var. Bakın, Bitcoin'de hareketler şuradaki band içerisinde devam ediyor. Evet, şu şekilde bandı gördüğünüz zaman sevgili dostlarım siz de zaten göreceksiniz. Bu Bitcoin'deki hareketlerin özellikle Bitcoin takip edenler için şuradaki kritik seviye altında bir kapanış görülmedikçe pozisyonlarını bozmamasında fayda var diyorum. Bu da 38.800 dolar civarından geçen bir alan. Çünkü buralarda herhangi bir yanlış hareketiniz elinizdeki malı kaptırmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden 38.800 dolar altında bir kapanış görmedikçe Bitcoin'de hareketler tekrardan ilk etapta şuradaki alana kadar gelebilir. O da 44.000-45.000 dolar seviyesi. İlk etapta 45.000 dolar seviyesi ve aşağıda 38.000-45.000 band aralığında bir müddet daha oyalanma yaşayabiliriz. Fakat bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de tekrardan bizler 51.000 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü ana hedef bölgemiz olan alana doğru yukarı yönlü hareketleri tekrardan yaşayacağız diye düşünmekteyim. Sevgili dostlarım, 38.800'e dikkat diyoruz Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için. Evet sevgili dostlarım, ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.